Merhaba sevgili Captiva Club severler, sevgili dostlar. Bugün uzun bir yerden sonra tekrar yeni bir video ile aranızdayız. Bugünkü videomuzda aracımızla ilgili biliyorsunuz sayfadan, kanalımızdan, Instagram'dan, Facebook'tan çok soru soranlar var. Birçok donanım ekledik, birçok ekstramız var aracın üzerinde. Neler yaptık, neler ettik, yazdık vesaire ama bunları videolandırmadık. Şu an yapabileceğimiz her şeyi son noktada Captiva'ya yapılabilecek her şeyi yaptık. Ekstradan başka yapılabilecek bir şey de şu anda bulamadım daha doğrusu. Bulursak yeni projelerle yeniden başlayacağız. Şu an onları sizlere tanıtmaya başlayalım. Aracımıza neler yaptık? Orijinal LTZ'nin özellikleri, donanımları dışında. Şimdi öncelikle dışarıdan başlayalım istiyorum. Dış bölümden başlayalım istiyorum. Çok böyle bir büyük hevesle biliyorsunuz yurt dışından farlarımızı getirttirdik. İşte Audi tipi LED farlarımız bunlar. İşte gündüz ledleri var üzerinde. Kayar sinyaller var. Sis farlarımıza beyaz xenonlar ekledik. Bu farların çalışmasıyla ilgili ben hemen şöyle bir size görsel olarak kayar ledleri göstereyim. Kapatıp açalım farlarımızı. Bakın. Şöyle yapalım. Evet, şu an farları takip edin. Kayar ledlerimiz var üzerinde. Selamlama yapıyor. Selamlamadan sonra işte uzun farlarımızı yakarsak bakın bu şekilde ya da selamlamada selektör yaparsak tamamen led bunlar arkadaşlar. Tamamen led. Yani herhangi bir problem yok. Hani aydınlatmasını soracak olursanız tabii ki halojen farlara göre birazcık daha zayıf ama yağmurlu havalarda, normal kuru havalarda gayet başarılı. Herhangi bir problem yaşamadım ben. Çok da şık, çok da güzel oluyor. Özellikle C140'larda zaten bu far var. C100'lerde yok. Sadece bunda dikkat etmeniz gereken şu. Çin menşeli, Tayvan menşeli olduğu için oradaki Captiva'ların farları 6 pinli. Bizim Türkiye'dekiler 8 pinli. Bunun nedeni ise bizim orijinal farlarımızda biliyorsunuz gündüz sürekli yanan ampuller var. Yani gündüz aydınlatması dediğimiz ampuller var. Yurt dışında Çinlerde o yok. Onu ayrıyeten C140'larda bu farlarda ekstra bir kablo olarak yapmışlar ama far soketleri uygun değil. O yüzden alıyorsanız ya da getirtiyorsanız far soketlerini mutlaka araya dönüştürücü bir konvertör kablo isteyin. Bu şekilde bağlantısını yapın. Buradan şöyle gezelim. Şuradan ne gösterelim? Aracımıza ne ekledik? Aracımızda biliyorsunuz şöyle yakından gösterelim. Bakın rezistanslı bir cam var. Bunlara yakından baktığınız zaman şurada kahverengi rezistans izleri mevcut. Biz bunları ne yaptık? Videolarımızı hatırlarsanız rezistans bağlantısını burada şu iç tarafta bulunan silecek nozullarımız. Bu silecek nozullarımız ısıtmalı. YouTube kanalımızdaki videomuzda mevcut. Ön tarafta işte hem camımızı hem silecek nozullarımızı ısıtmalı yaptık. Bu da nasıl çalışıyordu? İçerideki rezistans düğmesine bastığımızda arka cam fıskiyeleri artı aynalardaki rezistanslar ve şu camdaki rezistanslar devreye giriyordu. Yani bunların hepsini biliyorsunuz orijinal devre şemasına bakarak hani bu yurt dışı versiyonlarının bazılarında mevcut Rusya gibi soğuk ülkelerde biz bunu ülkemizdeki aracımıza uyguladık. Ama dediğim gibi orijinal elektrik bağlantılarını yaparak orijinal tesisatına uygun kalarak bunu devre şemasından bakarak yaptık. Hani ezbere bir yaptığımız işlem yok. YouTube'daki videolarımızdan bunları gözlemleyebilirsiniz. Sonrasında şöyle dışarıdan yine bakalım ne yaptık. Yine yurt dışından orijinal jantlarımız geldi. Malibu jantları. Bunlar 20 inç arkadaşlar. 20 inç jantlarımız geldi. Bakın ölçülerimizi de 275-40-20 olarak belirledik jantımızda. Bu jantlar biliyorsunuz Türkiye'de yok. Türkiye'de olmayan bir jant grubu. 20 inç ve offsetli bir jant grubu. Araca da çok güzel oldu. Hem yol, viraj dengesi, yola tutunma mükemmel arttı. Yani onu özellikle söyleyebilirim. Bir de şunu söyleyeyim. Soran çok fazla oluyor. Konfor değişti mi? Yani şöyle 40 yanak görünüyor ama emin olun 60 yana kadar da şey var, kalitesi var. Yani çok yolda çukurları hissetmiyorsunuz çünkü genişlik artıyor. Lastiğin yere basma zemin yani bastığı zemine oturduğu
yer artıyor, öyle söyleyeyim size. Yani daha sağlam basıyor. Yani ben konfor anlamda herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Ama şunu söyleyebilirim. Hani 20 inç jant olduğu için, bir de 275 olduğu için direksiyon bir tık sertleşti. Ama arabanın yol tutuşu vesaire mükemmel arttı. Onu söyleyebiliriz. Şimdi onun dışında ne yaptık? Spor disklerimizi taktık. Gördüğünüz gibi delikli spor diskler var araçta. Bunun da artısı şu oldu. Ben bunun çok faydasını gördüm. Yüksek hızlarda hepimizin başına geliyor. Tüm araçlarda var bu. Atıyorum 100'ün üzerindeki hızlarda frene bir süre basılı tuttuğunuz zaman diskler ısınıyor. Isındığı zaman da tabiri caizse fren pedalı biraz geri tepiyor ve bir uğultu geliyor ön taraftan, frenlerden. Bu diskler sayesinde hava kanallı delikli diskler ne yapıyor? Sürekli soğutma sağlıyor ve balata tozunu o deliklerden de dışarı atıyor. Hem hava kanalları bunu soğutmasını yaparken disklerin, hem de balata tozlarını atıyor. Yani frenlemede ve ısı olayında çok daha performanslı, çok daha iyi. Yani fren mesafelerinde mutlaka %100 etkisi var, onu öncelikle söyleyeyim. Çok çok da iyi oldu. O frendeki o tepme dediğimiz o tabir artık ortadan kayboldu. Ve atıyorum peş peşe fren yaptığınız zaman o ısınma anlarında fren zayıflar ya, şu an öyle bir problemimiz kalmadı diyebiliriz. Evet, şimdi aracımızı şöyle gezmeye devam edelim. Başka neler yaptık? Yan basamaklarımız zaten biliyorsunuz vardı ama biz yine de bunları sıfırladık. Biraz eskimişti, onları değiştirdik. Yan basamaklarımızı yeniledik. Onun dışında ne yaptık? İşte cam rüzgarlıklarımızı nikelajlı tiplerle değiştirdik. Gayet uyumlu bir şekilde ama bunda da şöyle bir şey var arkadaşlar. Cam nikelajları biliyorsunuz çok güzel oldu, rüzgarlıklar. Ama Captiva'larda şurada özellikle nikelaj yoktur. Kelebek camda. Biz ne yaptık? Bunun kromunu bulduk. Bunu da ekstra aksesuar olarak satın aldık. Bulması çok zor gerçekten arkadaşlar. Bulunsa bile çok çok pahalı. Hani diyeceksiniz ki küçücük parça ama krom olduğu için, işte nikelajlı olduğu için ciddi anlamda yüksek rakamlar istiyorlar. Ama ben bir şekilde bunu temin ettim, aldım. Gayet de güzel oldu. Bakın şöyle geriden bakarsanız hem buradaki nikelajlarla uyum sağladı, hem üst taraftaki cam rüzgarlıklarının nikelajlarıyla uyum sağladı. Böyle bir bütünlük sağlamış oldu. Bu da gayet bir güzel, hoş bir detay oldu. Şöyle geçelim arka tarafa doğru. Evet, şimdi burada neler yaptık? Aracımız zaten biliyorsunuz 2013 LTZ olduğu için orijinal LED stopları zaten mevcuttu. Biz ne yaptık? Biz yurt dışından bu gördüğünüz LED sis farı. Yani bu sadece LTZ'lerde burada sis olarak yanar ama biz bunu öyle bir yaptık ki şu kenarlar sis. Burada mesela normalde parklarla yanıyor. Sinyal verdiğiniz zaman sinyallerle yanıyor. Frende frenle yanıyor. Şimdi siz buradan izlerken ben içeriden sinyal açayım. Bunları takip edin. Sinyali açayım ben. Sisi yakayım, söndüreyim, frene basayım. Bir gözlemleyelim. Şöyle geriden iki sisi birden şöyle alalım. Şöyle bir sağ sinyal verelim. Bakın sinyaller, sağ sinyali verdik. Sinyallerle birlikte alttaki sis sinyali de çalışıyor. Durduralım, sol sinyal verelim. Gördüğünüz gibi solda da yanıyor. Dörtlüleri yakalım. Dörtlüleri yakarken şöyle gözlemleyelim. Bakın ne yapıyor? Diğer bir farklı kademede sadece dörtlüler olarak yanıyor. Yan taraftaki kedi gözleri sinyal sislere dikkat edelim. Bakın şimdi sisleri de söndüreceğim birazdan. Evet, şimdi sisleri söndürdüm. Gördüğünüz gibi şuradaki yanan sisler şu an söndü. Park durumuna geçti. Evet, şimdi birazdan buradaki sisi de yakayım tekrardan. Evet. Şimdi o kenarlar gördüğünüz gibi sis lambası olarak devreye girdi. Şimdi çok da güzel, çok da uyumlu ve kaliteli oldu. Bunları yurt dışından temin ederken başkan yardımcımız Serhat Mert abimiz getirdi. O zaman sağ olsun çok uğraştı bunlar için. Kendisine de teşekkür edelim buradan tekrar. Arka taraftaki görüntümüz bu. Tabii biz sonradan LTZ yazısını getirdik. LTZ yazısını da yapıştırdık. O da bir ince detay.
Sonrasında gördüğünüz üzere burada işte geri vites kamerası. Çok işte bütün araçlarda var tabi ama biz yine de sonradan eklendiği için bunları da detaylara verelim. Evet, sonraki detayımız yine arka tarafta. Özellikle bakın spoiler'ı göstermek istiyorum. Bakın spoiler'ımız piyasa malı spoiler değil. Hani piyasada bulunanlardan değil. Şuradan alttan markasını görebilirsek eğer bakın. Markası direkt şöyle yaklaştırayım. 20'şer marka. Yani 20'şer biliyorsunuz Chevrolet ve Opel grubunun orijinal modifiye ekipmanlarını yapan bir firma. Birinci kalite mal üretiyor. Nasıl Mercedes'te AMG varsa Opel Chevrolet grubunda da İrmşer var. İrmşer de bu işlerde çok iyi biliyorsunuz. Oradan da şöyle detaylara geçeceğiz ama size göstermek istediğim bir özellik var. Anahtarımızı alalım öncelikle. Evet. Bu özelliği çalıştırmak için önce kontağımızı kapatalım. Şimdi size güzel bir detaydan bahsetmek istiyorum. Ne yaptık arabamıza? En güzel özelliklerden bir tanesi. Yani elektrikli bagaj sistemini uyguladık. Elektrikli bagaj sistemini ne yaptık? YouTube kanalımızda bunun zaten videosu var. Oradan izleyebilirsiniz. Birebir aracımıza uyumlu. Lütfen buna dikkat edin. Uyumsuz olan modelleri taktırmayın. Niye? Çünkü elektronik anlamda problemler yaşayabilirsiniz. Uyumluluk anlamında problemler yaşayabilirsiniz. Şimdi biz bunu birebir Captiva'ya üretilen elektrikli bagaj sistemini uyguladık. Şimdi çalışmasını göstereyim size. Diyeceksiniz ki neleri var? Ayak sensörü var. Buradan butondan aç kapası var. Yine aynı şekilde kontak açık olduğu zaman, bunu özellikle söylüyorum ki bu özelliği bilmiyor çoğu kişi. Aracınızın kontağı açıksa buradaki alt ayak sensörü çalışmaz. Çünkü siz trafikteyken, aracınız çalışır durumdayken kötü niyetli insanlar gelip ayağını altından geçirip açabilir. Şu an kontağımız kapalı. Biz açtık. Ayak sensörleri kapatalım. Gösterelim derken açmış olduk. Evet. Güvenlik amaçlı kontak açık olduğu sürece ayak sensörü çalışmaz. Şimdi biz bunun çalışma prensibini uygulayarak gösterelim. Bakın LTZ'lerde biliyorsunuz anahtarlarımız bu şekilde. Anahtarsız çalıştırma olduğu için şöyle buradan bakın 3 sefer açma butonuna peş peşe bastığımızda bagaj otomatik olarak açılır. Bununla ilgili de şöyle detay göstereyim. Bakın elektrikli amortisörleri burada. Kenarlarda. Tamamen. Ekosu bunun içinde. Elektronik kontrol ünitesi bunun içinde. Bakın burada kapatmak için orijinal bir butonu var. Aydınlatmalı. Şöyle yapalım. Geriden çekelim şöyle. Bakın. Butondan kapatalım ilk önce. Ve kapandığı zaman motoru vakum sistemi diyorlar ya bakın. Çekiyor. Kapanırken çekiyor. Yani bir boşluk olmaması için. Şimdi biz bunu ne yapalım? Ayak sensörüyle çalıştıralım. Bakın. Ayağınızı şu altta sensör var. Buradan şöyle yapalım. Ayağınızı gösterdiğiniz zaman bu sensör devreye girer. Bu sensörü de hemen şöyle alttan gösterelim size. Bakın sensörümüz burada. Gördüğünüz gibi. Burada bir hareket algıladığı zaman bakın kapanmaya başlıyor. Ve dikkat edin vakumlayacak şimdi. Çekecek. Çekti. Evet. Bu şekilde bagajımız çalışıyor. Kumandadan kapatabiliyor muyuz? Evet. Önce açalım. Elektrikli bagajımız açıldı. Kumandadan da yine aynı şekilde 3 sefer peş peşe basarsak yine kapatabiliyoruz. Gördüğünüz gibi problemsiz bir şekilde şu an çalışıyor. Evet. Şimdi elektrikli bagajla ilgili içeride de bir tane butonumuz var. Hemen onu da sizlere gösterelim. Bakın. Hemen şurada. Ben bu bölüme koymayı uygun gördüm. Yani çok da görünmemesi için hatta kontağı da açalım. O da aydınlatmalı. Onu da görmüş olalım. Evet gördüğünüz gibi. Burada da arkadaşlar buton yani basılı tutmanız gerekiyor. Yanlışlıkla diziniz eliniz değdiği zaman bagaj açılmasın diye 3 saniye basılı tutarsanız evet gördüğünüz gibi bagaj açılmaya başlıyor. Kapatırken de yine aynı şekilde
buradan basılı tutarak, yani alışveriş merkezlerinde falan kullanmak için yine basılı tutuyorsunuz. Bakın kapanmaya başladı. Kapandı. Evet. Şimdi kontakla ilgili olan da bölümünü göstereyim. Bakın kontağımızı açalım. Kontağımız açık şu anda. Anahtarımızı içeriye koyalım. Evet, şu an kontak açık veya araba çalışıyor, öyle farz edin. Kontak açıkken ya da arabanız çalışırken dediğim gibi ayak sensörü çalışmaz. Güvenlik amaçlı devre dışıdır. Ancak araba çalışır durumdayken şuradan butondan açabilirsiniz. Yani sadece ayak sensörü iptal oluyor burada. Bilginiz olsun. Bir sebebi de şu, yani siz trafikte beklerken kötü niyetli insanları bırakın. Yani bir kedi ya da bir köpek vesaire bir şey de geçse oradan çalışmaması için güzel bir özellik eklemişler. Bu özellikle siz yola çıktınız, gidiyorsunuz, hareket halindesiniz. İçeriden kapıları kilitlediğiniz zaman buradan dışarıdan da bagajı açamazsınız. Onu da söyleyeyim. Bunu tekrar kapatalım. Şimdi aracımızın içine doğru ufak ufak geçelim. Evet. Aracımızın içinde neler yaptık? Şimdi onu göstereceğiz. Başlayalım. Öncelikle direksiyon ısıtmasından başlayalım. Hadi. Bildiğiniz gibi direksiyon ısıtma sistemini buraya koymuştuk. Bakın kademeli olarak direksiyonumuzun ısınmasını sağlıyoruz. Direksiyon ısıtıcı pedimizi direksiyonumuza zaten taktık, uyguladık. Bunu zaten gözlemlemiştik. Ben şimdi şöyle göstereceğim size. Direksiyonumuzu tanıtacağım. Direksiyonumuzla ilgili bir bilgi verelim. Ben şöyle geçeyim araca. Evet. Şimdi şu teybimizi ne olur ne olmaz sesini bir kısalım. Evet. Bu direksiyonumuzu biliyorsunuz yurt dışından getirmiştik. Direksiyonumuzda bildiğiniz üzere şu tuş takımları çalışmıyor arkadaşlar. Yurt dışından gelenler de uyumlu değil. Ben bunların elektronik kartlarını aracımıza uyumlu hale getirmiştim. Onu da şöyle göstereyim. Şuradan bir video açalım. Bakın. Buradan ne yapıyorduk? Sesini açıyorduk. Sesini kontrol ettik. İşte buradan parça ileri geri. Gördüğünüz gibi işte sesini kısma. Buradan search, yani basılı tuttuğunuzda kapatılabilirsiniz. Tekrar basılı tuttuğunuzda şöyle gelir. Burası tamam. Bakın en önemli başka bir özelliği daha sizlere buradan göstermek istiyorum. Burada şimdi klima ünitesine dikkat edin. Bu klima ünitesini buradan direksiyon tuşlarında klima fonksiyonunu aktif ederek uyarladım. Şöyle bakın. Bir yandan da şurayı izleyelim. Fan hızını izleyelim. Bakın. Fanı da açacağız şimdi buradan. Bakın rakamlar artıyor. 3, 4, 6, 7. Bunları mesela klima kontrolüne bağladım. Buradan klimayı kontrol edebiliyorsunuz, hızını. Ve burada şu yıldız işaretiyle de bakın işte ayaklara modları değiştiriyorsunuz buradan da. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bunları da ayarladım. Gayet de güzel oldu. Çok da kullanışlı. Onu da öncelikle belirteyim. Artı biliyorsunuz hız sabitlemelerimiz, onları uyumlu hale getirdik. Burada mesela devreye sokmayı buradan yapıyoruz. İşte hız yükseltme, hız alçaltmayı buradan yapıyoruz. Ama en önemlisi şu arkada gördüğünüz kulakçıklar, F1 kulakçıkları. Yolda giderken devreye almak için eksiye bastığımızda hız sabitleme devreye giriyor. Buradan artıyla gördüğünüz gibi bu kulakçıklardan hız yükseltmesi yapabiliyoruz. Eksiden hız alçaltması yapabiliyoruz. İptal için frene basmanız veya buradaki OK butonuna bir kere dokunmanız yeterli. Yani demek istediğim direksiyonu full fonksiyon olarak kullanabiliyoruz. Evet, şimdi sonraki tanıtacağım eklentide gördüğünüz gibi test ekranımız olmazsa olmazımız. Test ekranımızı bir önceki ekranımızı söktük. Android 11 sürümlü olana geçtik. Android 11 sürümlü güncel versiyonu. Bunu da yenilemiş olduk.
Bu da birçok özelliği destekliyor. Bluetooth ve wireless olarak her şeyi destekliyor. Bir bilgisayar olarak kullanabilirsiniz. Özellikleri çok iyi. Tesla ekran Captiva'ların bence olmazsa olmazı. Daha sonrasında şöyle geçelim. Bakalım başka neler yapmışız. Aydınlatmalı vites topuzumuza geldik. Evet, gördüğünüz gibi aydınlatmalı vites topuzumuz da gayet şık oldu. Gayet de başarılı. Buradan aracımızı çalıştıralım. Evet, şöyle. Bakın, kullanımı çok kolay. Avuç içerisine rahat oturabiliyor. Gayet şık arkadaşlar. Yani biz bunların hepsini zamanında yaptık. Şöyle park vitesini alalım. Bunun uygulamasını yaptık. Aydınlatma için işte içeride gerekli elektrik bağlantılarını yaptık. Bildiğiniz üzere videoda var. Bunlar YouTube kanalımızda hepsi mevcut. Bir de şöyle bir şeyimiz var. Markayı göstermeyeyim arkadaşlar. Şöyle bir marka reklamına girmesin. Şöyle bir pedal hassasiyeti artırıcı elektronik bir malzememiz var. Biliyorsunuz bu ürünler satılıyor her yerde. Bunlarda da şöyle işte City modu, işte Sport Plus, bunların hepsini buradan pedal hassasiyetinizi değiştirebiliyorsunuz. Bunu şöyle dursun, Eco modda kalsın. Bunları değiştirebiliyorsunuz. Biz bunları da yaptık ekstra olarak deneme amaçlı. Faydası var mı? Faydası tabii ki var. Düşük devirlerde, düşük hızlarda pedal tepkimesini artırıyor diyebiliriz. Gayet de güzel çalışıyor. Ama ben çok fazla kullanmıyorum, onu da söyleyeyim. Çok nadir. Yani onun burada programı falan da var. Programdan buradan da kontrol edebiliyorsunuz vesaire. Yani çok güzel, çok böyle hoş oluyor. Ama marka reklamına girmemesi için buradan açmayacağım programını. Onu yaptık. Onun dışında bakın şöyle göstereyim. Logolu fren pedallarımız. Pedal setimiz, pedal takımımız. Gördüğünüz gibi bunun şurada da bir parçası mevcut. Şöyle göstereyim. Tabii paspasın altında kaldığı için 3D paspasın altında kalıyor. Böyle bir özelliği ekledik. Onun dışında şöyle dönelim. Başka neler yaptık? Evet, iç neonlarımızı yaptık. Şu an gayet güzel çalışıyorlar. Akşam biraz daha güzel, hani hava karardığında çok daha belirgin oluyor. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Gayet de hoş oldu. Şöyle göstereyim, burada da var. Yani elimizden geldiğince aracımıza gayet güzel işlemler yaptık. Olmazsa olmazımız, bazılarınız diyecek ki bu nedir? Bunlar bizim efsane Twitter'larımız. Bizim gençliğimizin 90'lı yılların efsane Twitter'ları, tizleri. TSS 20 diye geçer Pioneer'ın. Mükemmel ses kalitesine sahiptir. Hatta şuradan bir video açayım. Bir dinletme şansımız olsun. Şuradan bir parça bulalım. Evet, 90'lar Pioneer TSS 20 demişken eski bir parçayla şöyle bir ses verelim. Şimdi Twitter'ları dinletmiş olduk size. Geri planda çalsın. Şöyle yapalım. Evet. Bu tarafta, ön tarafta anlatacaklarımız. Bunlar zaten biliyorsunuz orijinal Captiva aydınlatmalarımız burada mevcut. 2013 LTZ'ler de var. Direksiyon aydınlatmalarımız gördüğünüz gibi hepsi çalışıyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Yani aracımızla ilgili şu an her şeyimiz istediğimiz gibi. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi arka koltuklarımıza başlayacağız. Arka koltuklarımıza ne yaptık? Arka koltuklarımıza kış paketi yaptık. Ön sileceklerimizi biliyorsunuz ısıtmalı yaptık. Cam ısıtmalı oldu. Arabanın ön koltukları zaten ısıtmalıydı. Biz ne yaptık? Arka koltukları da ısıtmalı yaptık. Bildiğiniz gibi
Onun da videosu mevcut. Bu anlattığım her şeyin videosu YouTube kanalımızda, Captiva Club YouTube kanalımızda hepsi mevcut arkadaşlar, biliyorsunuz. Şimdi şöyle yapalım. Buradan videoyu çekerken ben diğer tarafa geçeyim. Şöyle oturayım. Evet, ne yaptık? Isıtmalı koltuklarımızı arka tarafa montajını yaptık. Butonlarımızı buraya koyduk. Butonlarımızı biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Aydınlatma biraz sıkıntılı ama şöyle göstereyim. Bakın bunlar da kademeli. 3 kademe, 2, 1 kademe, yani ısıtmaları şu şekilde açalım. Böyle full şekilde çalıştırıyoruz. Şu anda hem sırt bölümlerimiz hem oturduğumuz bölümler hepsi ısınmaya başladı. Tabi hava sıcak olduğu için ısıtmaya tabii ki gerek yok. Ama dediğimiz gibi biz ne yaptık? Ekstra bu özellikleri ekledik. Gayet güzel çalışıyor. Yani işte ısı ayarını yapıyorsunuz ya da kapatıyorsunuz buradan. Gayet güzel. Aracımızı doldurmuş olduk. Neyimiz var? Aracımızda ekstra işte monitörlerimiz var burada. Bu monitörler tabii şöyle anlatayım size. Birazcık eski nesil, onu da söyleyeyim. Yani Tesla ekranlara uyumlu değil. O yüzden bunları sadece harici olarak kullanabiliyoruz. Yolculuklarda çocuklarımız kullanabiliyor. Bakın neonlarımız gayet uyumlu, gayet güzel çalışıyor. Neonlarımızı da bugün değiştirdim. Tekrardan eskilerini söktüm. Yenilerini taktım. Aracın rengine uyumlu olduğu için. Hemen şöyle çıkalım aracımızdan. Evet, başka neyimiz var? Aracımızda başka cam sunroof kapatma modülümüz var. Hemen onu da sizlere gösterelim. Bakın camlarımızı şöyle açalım. Bunları biliyorsunuz arkadaşlar, cam sunroof modülleri. Onu da açalım. Sunroofumuzu da şuradan açalım. Evet. Evet, diğer özelliğimiz neydi arkadaşlar? Cam, sunroof ve ayna modülümüz. Yani aracımız kilitlendiği zaman camlarımız sırasıyla kalkacak, sunroofumuz kapanacak ve aynalarımız kapanacak. Kapımızı kapatalım, kilit otomatik devreye girsin, takibini yapalım. Evet, şimdi kapattık. Kapılarımız otomatik kilitlenecek. 2, 1. Şimdi kilitleniyor. Evet, ön camlar ve sunroof kapandı. Sırasıyla arka camlar ve aynalar. Evet, bu şekilde modülümüz gayet güzel çalışıyor. Yani cam, sunroof, ayna modülü piyasada var ama bizdeki özellikle zamanında bulduğumuz, markasını söylemekte bir sakınca yok bunun. Gloster marka, ama Gloster marka şu anda üretimde yok arkadaşlar. Ancak piyasada elinde olan varsa bulabilirseniz kaçırmayın. Çünkü Captiva ile %100 uyumlu çalışan bir modül, sokete bağlanan bir modül, gayet de sağlıklı çalışıyor. Şimdi kapılarımızı tekrar açalım. Son bir özelliğimiz var, onu gösterelim. LTZ'miz olduğu için anahtar cebimizde, buradaki butona basmamız yeterli. Bakın kapılarımızı açtık. Aynalarımız açılıyor. İç aydınlatma ambiyanslarımız devreye giriyor. Bir de şunu gösterelim. Kapı altı son olarak aydınlatma logomuz. Yer tabi uygun olmadığı için Chevrolet logosunu göremiyoruz ama şöyle yaptığımızda bakın, şuradan şöyle göstereyim. Yani logo var ama tabi kameradan da çıkmayacaktır. O aydınlatmalarımız da bu şekilde çalışıyor. Evet, şimdi şu an aklıma gelen bütün detayları, bütün aracımıza eklediğimiz özellikleri hepsini gördüğünüz gibi anlatmaya çalıştık. Havada kararmaya başladı. Gayet de güzel bir anlatım olduğunu düşünüyorum. Siz sevgili üyelerimize, Captiva Club severlerimize. Bir sonraki videoda yeni anlatımlarla, yeni projelerle, proje demişken videonun başında söyledim. Hani başka proje şu an ne var, ne yapabiliriz diye. Sizden gelen bazı istekler oldu tabii ki. Hani kapıların vakumla yapılması vesaire. Ya ben onlara çok sıcak bakmıyorum. Hani çok fazla mekanik o kilit işlerine girmek istemiyorum. Bunu sadece
bagajda yaptık. O yeterli. Ama bir sonraki ekleyeceğim proje kör nokta olacak. Kör nokta uyarı sistemini uygulayacağız en kısa sürede. Onu da araştırma içerisindeyim aslında. Hani çok daha kaliteli, aracımıza uyum sağlayabilecek kalitede bir sistem arıyorum. Çünkü piyasada çok fazla var kullanılabilen. Ama şöyle söyleyeyim. Araçlarımıza biliyorsunuz biz bu tarz uygulamaları yaparken %100 uyumlu olmasına, aracımıza herhangi bir zarar vermemesine dikkat ettiğimiz için bayağı bir araştırıyoruz. Yani kullanıcıların yorumlarına bakıyoruz. Hani yurt dışı kullanıcılarının, yurt içi kullanıcılarının. O yüzden daha iyi, daha kaliteli malzemeler takmaya dikkat ediyoruz. Evet. Bugünkü videomuzda sizlere işte aracımızı anlattık, eklentilerimizi anlattık. Hepsini anlatmaya çalıştım. Umarım kaçırdığım bir şey yoktur. Video izlerken ben de sizler gibi tekrar bakacağım. Dilimiz döndüğünce bunları size aktarmaya çalıştım. Herkese selam, sevgiler. Herkese kazasız sürüşler diliyorum. Bildiğiniz gibi Captiva Club'da bizim Facebook sayfamızda sponsorlarımız var. Ankara'da 2 tane HM Otomotiv Mekanik üzerine biliyorsunuz şu anda yaklaşık 6 yıldır bizim sponsorumuz. Çok kaliteli işler çıkartıyor. Mekanik üzerine. Yeni yedek parça Türkiye sponsorumuz biliyorsunuz. Emrah Otomotiv Şaşmaz'da Türkiye geneline yedek parça, aksesuar, ikinci el işte şanzıman olsun ya da yedek parça olsun onları da gönderimini sağlıyor kendileri. Onlara da bu arada hayırlı olsun. Diğer sponsorumuz İzmir'de Serdar Opel. Serdar Opel'e gönül rahatlığıyla gidebilirsiniz. Arkadaşlar orada da yine mekanik, elektronik Serdar ustamız ve ekibi inanılmaz işler çıkartıyor. Üyelerimizin her zaman yanlarındalar. Diğer tarafta Kocaeli'de sponsorumuz var. Çeviker Otomotiv, Murat Çeviker kardeşimiz sponsorumuz. Orada işte İstanbul bölgesi olsun, o bölge olsun tamamen üyelerimize hizmet veriyor. Sponsorlarımızdan şaşmayın arkadaşlar. Kaliteden ödün vermeyin. Sizlere her türlü yardımcı olurlar. Hiçbir problem yaşamazsınız. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarla tekrardan aranızda olmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Dostça kalın. Captiva Club'da kalmaya devam edin.